Arkadaşlar selamlar. Bugün sizlere benim de zamanında çok kullandığım ve gerçekten etkilerinden çok memnun kaldığım bir peptit olan CCC 1295'ten biraz bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz ki peptitler son zamanlarda sadece sporda avantaj sağlamak adına değil, kozmetik alanda da çok fazla hayatın içine girdi ki diğer avantaj sağlayan maddelere kıyasla, yani steroidler ve SAM'larla kıyasla bayanlarda da birçok özelliğinden dolayı peptitleri bir şekilde hayatlarına sokmaya başladılar arkadaşlar. İşte bu videoda erkeklerin genelde birincil özelliklerinden, bayanların ise ikincil özelliklerinden yararlanmak için kullandıkları CCC 1295'ten bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Birçok kişiye rehber olacak olan bu videoyu beğenmenizi, kanalıma abone olmanızı ve bildirimleri açmanızı bekliyorum sizden arkadaşlar. Onun dışında şu anda ekranda çıkan Instagram adresim bana en kolay ve en çabuk ulaşabileceğiniz platform. Oradan da beni takip edip gün içinde yaptığım hikaye ya da paylaşımlar ile bilginize bilgi katabilirsiniz. Son olarak vücudunugeliştir.com internet adresim aktif olarak hizmetinizde. Orada da birçok hizmetimden yararlanabilirsiniz diyorum arkadaşlar. Ve kısa bir açıklama yapmak istiyorum ki kendimi de hukuki olarak koruma altına alayım. Çünkü görüyorum ki bazen çok saçma sapan yorumlar olabiliyor arkadaşlar. Bu ve bunun gibi yaptığım videolarda bahsi geçen hiçbir etken maddeyi sizlere tavsiye etmiyor ve kullanmanıza sizi teşvik etmiyorum arkadaşlar. Kullanmak isteyen insanlar zaten bir şekilde bu etken maddelere ulaşıp kullanıyorlar. Amacım bu tür insanlara bilgilerimle yardımcı olmak ve olası kullanım durumunda onları bir nebze olsun bilgilendirmek arkadaşlar. Ne demişler? Her koyun kendi bacağından ısılır. Hadi videomuza geçelim. CCC 1295'in vücut üzerinde birçok olumlu etkisi vardır. Ancak öncelikle hipofiz bezini daha fazla GH ve IGF-1 salınması için uyararak çalışır. Böylece vücuttaki serum konsantrasyonlarını artırır arkadaşlar. Artan GH seviyeleri, yani growth hormonu, yani büyüme hormonu, genellikle yağsız vücut kütlesindeki artış, daha iyi uyku, azalan inflamasyon, nöroprotektif özellikler ve artan testosteron üretimi ile ilişkilidir. Artan IGF-1 seviyeleri ise kas kütlesinde artış, vücut yağında azalma ve rejeneratif özelliklerle ilişkilidir. İki ana CCC 1295 türü vardır. DAK'lı ve DAK'sız. DAK yani ilaç afinite kompleksi anlamına gelir ve DAK'lı CCC 1295 daha uzun raf ömrüne, daha uzun yarı ömre ve daha iyi biyo yararlanımına sahiptir arkadaşlar. Öte yandan bazı kullanıcılar DAK'lı CCC 1295'in hipofiz bezini çok erken aşırı yükleyerek GH direncine ve hatta GHI'yı, yani büyüme hormonu duyarsızlığına yol açacağından korkmaktadır arkadaşlar. Aslında baktığımızda CCC'nin hangi türünü kullandığınızın pek de bir önemi yok. Çünkü CCC'nin iki türü de aynı şirketin ürünü ve ikisi de aynı etkileri sağlıyor ve de tamamen güvenli arkadaşlar. Peki CCC 1295'in etkilerine bakalım. Nelermiş bunlar? CCC kullanımının artı yönde tetiklediği GH ve IGF-1 salınımının insan vücuduna o kadar çok faydası var ki konuyu anlatmaya birkaç video yetmez arkadaşlar. O yüzden ben CCC 1295'i kullanmanın en büyük 4 etkisini sizlere anlatmaya çalışıp bu peptidin ikincil faydalarından kısaca bahsedeceğim arkadaşlar. Birinci faydası yağ kaybı. Vücut geliştirmeci olmasanız bile vücudunuzdaki yağ birikimi uzun bir süre yeterince yüksek düzeyde tutulursa ciddi hastalıklara yol açabilir. Fareler üzerinde yapılan bir çalışma CCC 1295'in günde bir kez uygulanmasının insanlarda bile yağ kaybıyla ilişkili olan prolaktin seviyelerinin normalleşmesine yardımcı olduğunu göstermiştir arkadaşlar. Prolaktin genel metabolizmayı yavaşlatır. Bu da kanda yağ ve plak birikmesine yol açarak kalp damar hastalığına yol açabilir. Neyse ki CCC 1295'in yüksek prolaktin seviyelerinden muzdarip olsanız bile seviyenizi hızlı bir şekilde düzenlediği ve bunun da sorun olasılığını azalttığı bulunmuştur arkadaşlar. Bir başka etkisi daha yüksek IGF-1 seviyeleri. Artan IGF-1 düzeylerinin tüm olumlu etkilerinden daha önce kısa bir şekilde bahsettim. Ancak artan IGF-1 düzeylerinin olası yan etkileri hakkında tek bir kelime bile söylemedim dikkat ettiyseniz. Çünkü şundan, ilginç bir şekilde CCC 1295 vücuttaki IGF-1 salgısının pulsatil, yani ritmik zamanlamasını değiştirmez. Bu IGF-1 ile ilişkili olağan yan etkilerin basitçe meydana gelmediği anlamına gelir arkadaşlar. Yan etkilerin olmaması daha yüksek IGF-1 seviyelerine kıyasla çok daha iyi bir tercihtir. Bu da CCC 1295'in testi başarıyla geçtiği anlamına gelir arkadaşlar. Büyüme hormonunun daha fazla salgılanması bir başka etkisi.
Büyüme hormonumuz tüm vücudun büyümesinden sorumludur ve işlevi ergenlik yıllarımızdan sonra bitmez. Aynı zamanda kemik yoğunluğunu, kas kütlesini, yağ depolanmasını ki özellikle karın bölgesinde ve kolesterol seviyelerini de etkiler. CCC 1295 insan vücudunun kan serumundaki GH konsantrasyonunu %50'ye kadar artırır arkadaşlar. Ve bir başka etkisi yüksek biyo yararlanım. Arkadaşlar bir bileşik hücre çalışmalarında ve hatta hayvan deneylerinde mükemmel sonuçlar verebilir. Ancak insan vücudu tarafından yeterli miktarda emilmezse hepsi boşunadır. CCC 1295 piyasadaki biyo yararlılığıyla en yüksek GH salgılatıcılardan biridir arkadaşlar. Bu peptidin arkasındaki şirket biyokonjugasyon adı verilen bir süreçle moleküler biyolojideki en son gelişmelerden yararlanmıştır. Biyokonjugasyon bir ilacın stabilitesini, biyoyararlılığını ve tolere edilebilirliğini artırmak için iki molekülün durum peptit olduğunda ise iki proteinin bir araya getirilmesini içerir arkadaşlar. CCC 1295 kullanmanın diğer etkilerine bakalım. CCC 1295'in artı yönde kattıklarının bu saydığım maddelerden ibaret olduğunu düşünüyorsanız bence düşünmeyin. Çünkü aslında yararlarının yarısını bile saymadım. 100'den fazla çalışma GHRH analoglarının yani CCC 1295 gibi insan vücuduna ve zihnine şimdi sayacağım ek faydalara sahip olduğunu göstermiştir. Nedir bunlar? Geliştirilmiş kardiyovasküler fonksiyon, artan kas kütlesi, artan yağ kaybı, nöroprotektif özellikler, nootropik etkiler, daha iyi ruh hali ve daha az depresyon, yara iyileşmesi ve doku onarımı, kısalan dinlenme süreleri, daha iyi uyku, daha iyi cilt, tırnaklar, saç ve çok daha fazlası arkadaşlar. Peki CCC 1295'in yarılanma ömrüne bakalım arkadaşlar. Vücuda giren CCC 1295'in %90'ından fazlası bu peptidi vücutta taşıyan bir karaciğer proteini olan albümine bağlıdır. Sadece bu değil, aynı zamanda CCC 1295'in kan dolaşımından kaçmasını da önler. Bu nedenle CCC 1295 diğer peptidler arasında en uzun yarı ömürlerden birine sahiptir. Her ne kadar hiçbir çalışma CCC 1295'in yarı ömründen tam olarak bahsetmese de yaklaşık 7 gün olduğu tahmin edilmektedir arkadaşlar. Peki CCC 1295'in doğru dozu nedir? Peptitler genellikle mikrogram, bir daha tekrarlayayım ki miligram ile karşılaştırmayın, mikrogram gibi küçük miktarlarda tüketilir arkadaşlar. CCC 1295'in genellikle enjekte edildiğinden ve uzun bir yarı ömre sahip olduğundan tüm etkilerini hissetmek için haftada bir defadan fazla kullanmanıza gerek yoktur. Ama tabii ki konu kazanımların çokluğu olduğunda ve vücuttaki CCC miktarını sabit tutup sürekli pik bir ortam istenildiğinde haftalık alınması gereken dozu birkaç uygulamaya bölmek çok daha mantıklı olacaktır arkadaşlar. Bir de unutulmaması gereken başka bir nokta ki sanırım birçok kişinin muzdarip olduğu en önemli nokta CCC 1295'in gerçek etken madde olması tıpkı birçok üründe yapılan sahteciliğinde peptitlerde olduğunu bilmekteyiz arkadaşlar. CCC 1295'in insanlar üzerinde yapılan deneyleri seyrektir ancak özellikle 2006 yılında yapılan bir çalışmada insanlara vücut ağırlığının kilogramı başına 30 ila 60 mikrogramlık dozlar oldukça iyi tolere edilmiş ve herhangi bir yan etki bildirilmemiştir. Hadi bunu kısa bir örnekle açıklayalım arkadaşlar. Diyelim ki 90 kilogram ağırlığındasınız ve güvenliği sağlamak için spektrumun alt kısmını seçtiniz. 90'ı 30 mikrogram ile çarparsanız haftada 2700 mikrogram CCC 1295 elde edersiniz arkadaşlar. Sıvı CCC 1295'i tüketirken mutlaka hassas bir ölçüm cihazı kullanın arkadaşlar. Son olarak CCC 1295'in zamanla vücutta biriktiğini belirtmek önemlidir. 12 haftalık bir CCC 1295 döngüsü ve ardından peptitsiz geçen bir ay şeması önemlidir. CCC 1295'i almak için en iyi zaman yatmadan önce olacaktır. Çünkü tok olan kişilerde açlığın artmasına neden olabilir arkadaşlar. Hadi bir de CCC 1295'in yan etkilerine bakalım. Daha önce de belirttiğim gibi CCC 1295'ten sonra yan etkiler neredeyse yoktur. Ancak bazı doğrulanmamış görüşler bu peptidi ilk kez alan kullanıcılarda ve çok yüksek dozlarda alanlarda görülen yan etkileri işaret etmektedir arkadaşlar. Hadi bu yan etkilere kısaca bir göz gezdirelim. Baş dönmesi genelde en çok görülen bir yan etki şeklidir.
gözlerinizi kapattığınızda odanın döndüğünü hissiyatına varıyorsanız size tavsiyem kullandığınız dozu biraz azaltmanız yönünde olacaktır arkadaşlar. Fakat unutulmaması gereken başka bir gerçek, eğer ki CCC'yi ilk defa kullanıyorsanız ilk birkaç uygulamada böyle bir durum ile karşılaşmak gayet de normal karşılanmalıdır. Çünkü vücudunuza onun ilk defa karşılaştığı bir etken madde giriyor ve buna tepkisi de bu şekilde oluyor olabilir. Baş dönmesi 2 haftalık bir süreçten sonra hala yukarıda belirttiğim gibi devam ettiği takdirde doz azaltma yoluna başvurulabilir arkadaşlar. Bir başka yan etkisi vücut ısısında artış. Kullanıcı başlangıçta çok fazla CCC 1295 aldığında ortaya çıkan çok nadir bir yan etkidir arkadaşlar. Kendiliğinden düzeldiği için herhangi bir tıbbi müdahaleye gerek yoktur arkadaşlar. Bir başka etkisi ruh hali. Hali hazırda zihinsel bozukluklardan, özellikle duygu durumu bozukluklarından muzdarip olan kişilerde en çok fark edilen bir başka nadir yan etki arkadaşlar. Depresif bir haldeyseniz lütfen CCC 1295'e veya başka bir peptide başlamadan önce aile doktorunuza danışın arkadaşlar. CCC 1295 gibi peptitler belirli ilaçlarla etkileşime girerek onları daha az etkili hale getirebilir veya bazı durumlarda etkinliklerini artırabilirler. CCC 1295 ve ipamorelinin karşılaştırılmasını yapalım bir de. Bana göre CCC 95'i ipamorelin ile birleştirmeye gerek yok. Çünkü bu iki peptit kendi başına yeterince güçlü ve üzerinde güçlü bir etkiye sahiptir. Vücut üzerinde güçlü bir etkiye sahiptir arkadaşlar. Bu iki peptidin istiflenmesinin dezavantajı yan etki riskinin artmasıdır. Ancak her iki bileşiğin de genel olarak güvenli olduğu ve iyi tolere edildiği kabul edilir arkadaşlar. Sonuçta bir tanesini seçip kararınıza bağlı kalmak en iyisidir. Çünkü aynı anda birden fazla GH salgılatıcı ilaç almak hipofiz bezinin aşırı uyarılmasına yol açabilir diyorum ve videomu burada bitiriyorum arkadaşlar. Yine öyle bir video yaptım ki sanırım birçok kullanıcıya ve hocaya kaynak olacak bir rehber video olduğunu düşünüyorum. Bilgi farklı bir şey arkadaşlar ya. Ve takdir edersiniz ki o da bende var. Çok ukalalık yaptım. Yeter bu kadar diyorum. Hemen Allah cezamı verdi. Neyse arkadaşlar, videomdan memnun kaldıysanız, ki öyle sanıyorum kaldınız, o zaman ne yapıyorsunuz? Hemen beğeniyor, kanalıma abone oluyor ve bildirimleri açıyorsunuz ki videolarımdan anında haberdar olup bilginize bilgi katıyorsunuz arkadaşlar. Ha bir de Instagram adresim şu anda ekranda. CCC ile ilgili herhangi bir soru veya isteğiniz var ise hemen beni oradan takip edin ki bana en kolay ve en çabuk ulaşabileceğiniz tek platform orası arkadaşlar. Vücudunugeliştir.com internet adresinde beni ziyaret edebileceğiniz başka bir platform. Oraya da bakmanızda fayda var diyorum ve size bir soru. Siz hiç peptit kullandınız mı? Tecrübelerinizi lütfen yorumlar kısmına bırakın arkadaşlar. Ve çok küçük bir hatırlatma. Şubat başı yine Türkiye'ye gelmeyi düşünüyorum. İsteği olan arkadaşlar lütfen isteklerini ve siparişlerini Instagram üzerinden bana iletsinler diyorum ve gerçekten videomu bitirmek istiyorum arkadaşlar. Hoşça kalın.